Selam herkese, Karus Fix'tesiniz. Araç genel bakım filtre videolarından devam ediyoruz. Bu kez hava filtresi değişim işlemi yapacağız. Gayet basit bir işlem. Detaylı anlatımda size kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Peki hava filtresi nedir? Hava filtresi motorun yakıtı tepkimeye sokma işlemi için ihtiyaç duyduğu oksijeni içeren havayı dışarıdan soğuran parçadır. Hava filtresi aynı zamanda dışarıdan gelen havayı filtre edip temizleme görevini de üstlenir. Bu görmüş olduğunuz Ford Transit Connect'lerin hava filtresinin bulunduğu yer genellikle motor etrafında kolay ulaşılır yerlerde görünür. Başlıyoruz. Öncelikle hava filtre kabinimizi ayırmak için etrafında 4 adet 6 köşe vidalarımız bulunuyor. Bunları sökmek için 10 anahtara ihtiyacımız var. Bazı noktalarda vidaya ulaşım zor olduğu için ben tornavida şeklinde 10 anahtarı kullanacağım. İşlem oldukça basitleştiriyor. Sökme işlemine geçelim. Bu arada vidaları sökerken dikkat etmekte fayda var. Zira düştüğü takdirde motor içinde bir yere kaçma ihtimali yüksek. Çok uğraştırıcı olabilir. Aynı zamanda hava filtremiz de açık meydana gelir ve filtre etme amacı sağlıklı karşılanmaz. Vidaların sertliğini aldıktan sonra son aşamada elinizle tutup çekerek vidaları düşmeden muhafaza edebilirsiniz. Evet, son vidamızda söktüğümüze göre üst kapağımız alttan ayrıldı. Ancak hala hava filtre hortumumuza bağlı. Buradan da kurtulmak için önce hava filtre sensörümüzü dikkatli bir şekilde sökmeliyiz. Gördüğünüz gibi burada da kırmızı bir kilidimiz var. Yapmamız gereken tek şey switch'e zarar vermeden tırnağı alet yardımıyla çekmek. Çekili olduğundan emin olup elimizle switch'i kavrayıp yerinden ayırmak. Sensör bağlantımızı da ayırdık. Bahsettiğim tırnağı buradan daha net görebilirsiniz. Sırada filtre hortumunu kabinden ayırmak kaldı. Bunun için de yıldız tornavida ile hortum kelepçemizi gevşetiyoruz. Akabinde üst kapağımızı sağa sola döndürüp çekerek hortumdan söküm işlemini tamamlıyoruz. Üst kapak söküm işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz üzere artık hava filtremize kolay bir şekilde ulaşım sağlayabiliriz. Eski hava filtremizi yerinden söküyoruz ve ne kadar kirlenmiş olduğunu birlikte kontrol edelim. Görüldüğü üzere değişim isteyen bir filtre, renk farklılığından da aşırı kirlenen noktalar belli oluyor. Orijinal bir filtre kullanılmış, bu da bize daha önce servis bakımlı olma ihtimalini gösterebilir. Şimdi de eski ve yeni filtrenin temizlik farklarını aynı karede görelim. Orijinal filtremizde alt tabanında ekstra bir sünger kullanılmış. YM filtremizde bu sünger bulunmuyor. Tabii ki yeni filtremizi bu kirli kabine koyup işlemi bitirmeyeceğiz. Sonuçta filtre temizlik demek. Hadi hep birlikte burada birikmiş kiri nasıl temizleyeceğimizi görelim. Kabinimizi kontrol ettiğimizde herhangi bir sabitleme vidamız yok. Sadece 3 ayak sabitleme yuvası kullanılmış. Bu nedenle kabini tutup çekmemiz yeterli olacaktır. Bunlar da sabitleme deliklerimiz. Temizlik işlemine geçmeden önce sökülebilir parçaları tırnaklarına zarar vermeden söküyoruz ki daha fazla alana ulaşabilelim. İşte görmüş olduğunuz gibi bu yerden bir tüy çıktı. Sökmeseydik buna ulaşamayabilirdik. Şimdi temizliğe geçebiliriz. Burada su ve fırça kullandım. Kimyasal kullanmamakta fayda var. Sonuçta motorun ihtiyacı olan şey sadece oksijen. Bu süreci biraz hızlandıralım. Tabii ki kabinlerimizi ıslak bırakmıyoruz. Hızlı kuruması için güneşe bırakabilirsiniz. Unutmayın ki üst kapağımızda sensörümüz var. Buraya su sıçratmamaya ve temizlerken zarar vermemeye özen gösterin. Evet, hepsi temizlendi. Artık temiz bir kuruluma geçebiliriz. Öncelikle alt kabinimizi yerine yerleştiriyoruz. Üstünden bastırıp yuvaya tam oturduğundan emin oluyoruz. Nasıl göründüğünü daha net anlamak için işte bu öncesi ve bu da sonrası. Bu aşamada yeni filtremizi takabiliriz. Ben boş marka filtre kullandım ama başka iyi markalar da var. Siz bütçenize ve markanın filtre konusundaki tecrübelerine bakarak aracınıza uyumlu istediğiniz filtreyi kullanabilirsiniz. Filtrenin çerçeve kısmı yukarıda kalacak şekilde yerleştiriyoruz ve yuvasına doğru bir şekilde oturduğundan emin oluyoruz. Kapatmadan önce hortum ağzımızda siliyoruz. Olabildiğince yer temizlemekte fayda var. Son bir kontrol edip artık üst kapağımızı yerleştirmeye hazırız.
Filtre hortumunu sabitleyip çıkardığımız gibi ufak baskılarla tekrardan içine yerleştiriyoruz. Oturduğundan emin olun, herhangi bir hava kaçağı filtre işlemini olumsuz etkiler. Tekrardan kelepçemizi bu kez sıkıyoruz. Sonrasında kalan 4 vidamızı da yerleştirip sıkıyoruz. Burada vidaları çapraz sırayla sıkmak herhangi bir oturmama veya vida sıkıştırma durumunu ortadan kaldıracaktır. Son olarak soketimizi yerine yerleştirmeyi unutmuyoruz. İyice oturduğundan emin olun ve kilidini kapatın. İşte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus Fixat, peace out.